Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Biz kahvelerimizi yaptık, bahçemize indik. Portakal ağaçlarımızın önünde güzel bir video çekmek istedik sizler için. Bugün sizler için Ege'de yaşamanın artı ve eksi yönlerinden bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, yavaştan başlayalım. İyi yönlerini mi saymak istersin, kötü yönlerini mi? Vallahi şöyle düşündüm, iyi polis mi olsam bugün acaba, kötü polis mi olsam? Sen iyi ol. Neden? Ben kötü olurum. Öyle mi? Olur, fark etmez. Ben kötü de olabilirim, istersen sen iyi ol. Hiç önemli değil. Tamam, sen iyi yönlerini anlat, ben bu defa kötü olmak istiyorum. Tamam. O zaman ben başlıyorum. Birinci madde, çok fazla hava kirliliğinin olmaması. Burada sanayi yok, trafik yok, bisiklet kullanımı fazla. En fazla motosiklet kullanılıyor. Arabada ekstra durumlara kullanılıyor zaten. Çok güzel bir havası var açıkçası Ege'nin, köylerinin. Yani çok fazla hava kirliliği yok, çok fazla yaşayan çünkü büyük İnsan. şehirlere göre insan yok. Yani yaşadığımız ilçenin, yani Marmaris'in nüfusu sanırım şu anda 90-100 bin civarında. Aynen, değil 100 bin mi? civarı. O civarlarda bir şey. Bizim yaşadığımız yerde Selimiye'deki nüfus kışın 1000 kişi yani, ya da maksimum 1200 kişi. O yüzden kış aylarında böyle çok rahatız, temiz hava, her şey çok güzel. Hiç gürültü yok neredeyse. Belki kamerada geliyordur kuş sesleri, horoz sesleri. Aynen. Sabah uyandığınız zaman horoz seslerini, işte kuş seslerini duymanız mümkün. Suyun sesini duyuyorsunuz. Hani gerçekten çok çok güzel. Kış ayları için söylüyoruz ama bunu. Evet. Çünkü yazın aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Yazın Ege'nin birçok köyü olduğu gibi burası da çok kalabalık oluyor. Büyük şehirden hiçbir farkı yok gerçekten. Daha sonra bahsederiz. Belki başka bir videoda bahsederiz o konuda. Aynen öyle. O zaman kötü tarafına geçiyoruz. Evet, sıra bende. Buraya zaten maddelemiştik. Sırayla gidiyoruz. Hastane ve sağlık hizmetlerine çok uzak olması diye ben not almışım kötü yönleri için. Bizim yaşadığımız köy Marmaris merkezi, yani ilçeye 1 saat uzaklıkta. Bu yüzden hastane işimiz olduğunda ya da acil bir sağlık durumu yaşadığımızda 1 saat mesafeye gitmemiz gerekiyor. Mesela yazın benim parmağım kırılmıştı, serçe parmağım. Gece 12'de ne yapacağız, ne edeceğiz, işte arabamız da yok. Ambulans çağırsak ambulans Selimiye'ye giremiyor. Çok yoğun trafik var. Evet, gerçekten çok yoğun bir trafik var. Gelene kadar zaten onlar da bir sürü şey atlatıyor. Evet. O yüzden gecenin bir vaktinde özel arabayla Marmaris'e apar topar gitmek zorunda kaldık. Dediğimiz gibi hastane ve sağlık hizmetleri konusunda çok geride maalesef ki. O yüzden çok yaşlılar ve emekliler aslında buralarda yaşamaktan birazcık korkuyor. Evet, yorumlarda zaten yazıyorlar. Bizim diğer sayfadaki Rota Marmaris'te de yazıyorlar. İşte hastane yok, postane yok. Hep burada olan insan zaten çok hasta olmuyor açıkçası. Alışkın oluyor çünkü çocuktan beri hastaneye gitmediği için zaten alışıyor. Evet, en ufak sözünü biliyorum hayatım. En ufak şeyde mesela hastaneye gitmiyoruz biz. Mesela boğazımız ağrıdı, işte grip olduk vesaire. Geçmesini bekliyoruz, ilaçlarla geçiriyoruz. Ne zamanki canımıza tak ederse o zaman gideriz yani. Aynen. Onun haricinde kırık çıkık, hani Allah korusun ameliyat gibi şeylerde gidiliyor. Diğer maddeye geçiyorum o zaman. Sağlıklı yiyeceklere kolay ulaşım. İkinci maddemiz. Ne bunlar? Süt, yumurta, sebze. Ya biz kendimize örnek verelim mesela. Sütü arkadaşımızdan alıyoruz ya da benim burada kuzenim var, ondan alıyoruz. Yoğurtu öyle yapıyoruz. Uzun geldi. Hadi çekil oradan alalım. Yumurtayı annemlerden temin ediyoruz. Evet, %100 doğal yumurta, doğal. o şekilde oluyor çünkü. Sebzeyi kendi bahçemizde üretiyoruz. Bahçesi olmayanlar için de yan komşusu yapıyor, ondan alıyor. Yani kolay, ulaşım, organik sebze, meyve ulaşım kolay açıkçası. Onu söyleyebilirim. Şehirde anlatıldığı gibi mesela organik diyorlar ya, aslında onların çoğunluğu da bence organik değil. Değil tabii. Burada gerçekten organik deniyorsa biliyorsun ki organik, zaten sebzeyi, meyveyi aldığın insanlar da komşun oluyor. Mesela biz portakalda hiçbir şekilde ilaçlı bir şey yemiyoruz. Her zaman %100 doğal bir şey yiyoruz. Keza dediğin gibi yumurtada annemlerden alıyoruz. Onların da geziyor gerçekten tavuklar. Bayağı bir alanı dolaşıyor. Süt, yoğurt desen öyle. Evet. Yani büyük şehirdeki insanlara oranla kesinlikle %100 organik ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Herkesin köyde bir Ayşe teyzesi, Fatma teyzesi vardır. Aynen öyle. Her yerde var.
Evet, kötü maddemize geldik. İkincisi kötü maddenin iş olanaklarının çok sınırlı olması. Evet, maalesef. Özellikle kışın hiç iş yok. Evet, şu anda mesela biz işsiziz. İşsiziz. Burada şu şekilde oluyor yani çoğu Ege kasabasında aynı şekilde aslında. Yazın çalışıyorsunuz, kışın yiyorsunuz mantığıyla 6 ay iş, 6 ay yatış gibi oluyor. Yazın iyi kazanmanız gerekiyor ki kışın rahat geçirebilirsiniz. Özellikle bizim yaşımızdakiler için. Emekli zaten geçinemez burada. Mesela burada yazın çalışan kişiler asgari ücretin her zaman üstünde alır. Tabii. Bunun da sebebi yine biraz önce bahsettiğin gibi hayatım. Kışın burada iş 12 olan, çalışamamak. kışın çalışamadığımız için yazın biraz yüksek ücret almalıyız ki kışın geçinebilelim. Aynen. Ücretler genelde asgari ücret 2 katı gibi. Tabii, evet. Bu sene mesela 30.000 civarıydı minimum maaşlar. Asgari ücret 17 idi. 30-35 arasıydı. Çünkü kışta hesap etmek gerekiyor. Kışında zaten kendi bahçenizin işi zaten size yetiyor açıkçası. Budamalar var, daha biz yarısına bile gelmedik daha budamaların. Kameranın arkasındaki birkaç cevizi budadık daha. Budama işleri oluyor, çapa işleri oluyor, işte yaza şey hazırlıyorsun, toprağı hazırlama işleri oluyor. Bahçe duvar işleri, onlarla uğraşılıyor daha çok. Kışın işlerimiz bunlar oluyor ama maddi anlamda bizi gerçekten çok zorluyor yazın çalışıp Evet, kışın doğru. çalışmamak. Çünkü evin giderleri, işte aniden çıkan bir sürü şey oluyor. Yazın onları hep hesap etmek gerekiyor. Evet, ama hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor gerçekten. Burada yaşayan insanlar bilir ki herkes sezonu iple çeker. Aynen. Kimsenin cebinde parası Yani kalmıyor. Şubat sonu, Haziran arası gerçekten kötü geçiyor diyebiliriz. Evet, önceden sezon mesela Nisan'da başlıyordu aslında. Evet. Ama artık sezonun başlaması da çok ileri tarihlere atmaya başladı. Haziran aylarını buldu. O yüzden gerçekten zor oluyor. Evet. İş olanağını da şöyle söyleyebiliriz. Buralarda turizm var. Turizm var, evet. Başka hani öğretmenseniz belki atanırsanız gelebilirsiniz köye. Ama ilçede biraz daha devlet memurluğu, işte Aynen. beyaz yakalı gibi bir şeyler olabiliyor. Ama genel olarak her şey turizm üzerine kurulu. Yani ya garsonluk, oda temizliği, aşçılık. Bunlar harici bir iş yok açıkçası ki burada yazında. Belki zanaat işleri olabilir, Aynen. marangozluk, işte demircilik vesaire gibi işler olabilir. Ama onlarda da genellikle herkes tanıdığı insanlara yaptırmayı tercih ediyor. Aynen öyle. Küçük bir yer olduğu için güven çok önemli çünkü bu taraflarda. Evet, diğer bir iyi maddemize geçiyoruz. Üçüncü Evet. maddemiz. Bir aktiviteyi çok hızlı gerçekleştirebilme olanağı. Derken neyden bahsediyoruz mesela? Yani neyden bahsediyorum burada? Mesela sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık burada. Aklımıza mesela balığa gidelim mi? Gidelim, 5 dakika içinde çıkıyoruz ve denize ulaşıyorsunuz. Ya da pikniğe gidelim, 5 dakika içinde ulaşım gerçekleşiyor. Çünkü trafik yok. Trafik yok. Birincisi trafik yok. İkincisi deniz çok yakın. Dağ desek üstümüzde o çok yakın. Köyler arası mesafeler aslında çok yakın. Evet. Yani 10 dakika sürüyor genellikle, değil mi? Dışarıdan gelene çok yakın. Köylüye biraz da uzak geliyor aslında. Tabii Alışma bize- için tabii de. Mesela bana 1 kilometre falan böyle arabayla motorla giderim mesela, yani şey oluyor. Uzak geliyor ama dışarıdan gelen için 1 kilometre tabii ki. Tabii İstanbul'da yaşayan varsa aranızda izleyen kişiler için 10 dakikalık mesafe evimin dibinde gibi tabir kullanıyorlar, değil mi? 10 dakikalık evet. mesafeler için. Yazın bize gelen misafirlerimiz mesela, çok yakınmış diyor denizi. Bizim evimiz denize mesela 200 metre. Aslında ben bakınca çok yakın değil yani ama Tabii bizim için sıfır bizim olması için lazım. sıfır olması gerekiyor, evet. O şekilde aklımıza gelen bir aktiviteyi yani çok kısa süre içinde gerçekleştirebiliyoruz. O açıdan da çok şanslıyız. Canımız ne isterse şu an bile mesela saat Aynen. atıyorum 2 mi çıkalım, tamam hadi gidelim piknik yapalım deyip Yani 5 hemen şu dakika dağa içinde çıkabiliriz. çıkabiliriz. O 5 dakika içinde balığa gidebiliriz. Aynen, pikniğe gidebiliriz. Başka bir mesela bayıra gidebiliriz falan Aynen. böyle. Köyler çok yakın birbirlerine. 10 dakika içinde mesela buradan Bozburun, Söğüt'e gidebilirsiniz. Bayır'a geçebilirsiniz. Turgut Şelalesi'ne inebilirsiniz. Evet. Çok yarım saat içinde her şeyi çözebileceğiniz bir yer yani. Çevre köyleri rahatlıkla gezebiliriz, dolaşabiliriz yani. Diğer maddemiz Kötü. beni en çok yaralayan maddelerden. İyi ki de o zaman kötüleri seçmişim ben. Söylüyorum, kargoların köye gelmemesi ve bu nedenle de sürekli ilçeye inmek gerekmesi.
Kargo şirketleri maalesef ki burayı kırsal bölge ilan ettikleri için bir ya da iki kargo dışında buraya kargo gelmiyor. Evet. Maalesef sipariş verdiğimiz bir ürünü gidip Marmaris'e, yani ilçeye inerek teslim almamız gerekiyor. Aslında ücretsiz kargo bize yaramıyor. Aynen öyle. Öyle yani, diyebiliriz. Aynen öyle. Biz kargo ücretini veriyoruz evimize kadar teslim edilsin diye, ama kargolar evimize teslim etmiyor. Geleceksin diyor, buradan alacaksın diyor. Evet. O yüzden sürekli ilçeye gitmek gerekiyor. İlçeye gitmek için de tabii ki de ne gerekiyor? Araba gerekiyor. Araba gerekiyor. Eğer arabanız yoksa açıkçası rezil rüsva şekilde ya otobüs yolculuğu yapmanız lazım. Otobüsler ya da, çok dolu bu arada. Tabii her zaman dolu. Ayakta gidiyorsunuz. Dolmuşlara değinmek, oraya bir değinelim bence. Tabii. Çoğu insan dolmuşa kızdığı için araba aldı burada, yani açıkçası öyle söyleyebilirim. Çünkü Bodrum ve Selimiye servisi birleşti. Yani iki tane kalabalık iki tane kalabalık lokasyon. Yazın zaten 15 kişilik arabada 30 kişi oluyor. Herkes ayakta gidiyor. 60 derece sıcak var. O yüzden araba olması şart. Ya evimize gelen mesela bir iki tane müşterimiz de gelmişti. Dolmuşla gelmişti onlar da. Evet. Direkt onların yakındığı şey de yazın oydu yani. Muhtemelen bir daha gelmez o arkadaşlar buraya. Olmaz yani, biz gelmeyiz bir daha dedi. Hani ya araba alınca geliriz dedi, ya da bu sistem düzelirse dedi, ama Aynen öyle. Muhtemelen onlar araba alınca olacaktır o. İşte araba şart yani. Araba şey için şart. Bahsettiğimiz gibi hastane ve sağlık hizmetleri olmadığı için. Bu arada sağlık ocağımız var ama yeterli değil. Onu belirteyim. Tabii yani bir tane doktordan. Aynen, bir tane doktorumuz orada 2 yere bakıyor. Bodrum ve buraya bakıyor. Hafta 3 gün burada. Öğleden sonra burada oluyor. O yüzden araba sağlık için de şart. İşte bahsettiğimiz gibi aslında ayağı kırıldığında gece oradan buradan araba bulup o şekilde gittik yani. Araba muhakkak köy yerinde kapınızda olması gerekiyor. Bizde motor var. Motorla gidebileceğimiz yerler de zaten çok sınırlı. Yağmurlu havada bir yere gidemiyorsun zaten. Ya, sağlık durumunda da kullanamıyorsun. Evet. Tabii ki de hiçbir aracının olmamasından kat kat iyidir ama. Zaten Selimiye için de muhakkak bir motosikletin olması gerekiyor bu arada köyde. Motosiklet olmazsa olmaz. Evet. Yani yazın özellikle bir yerden bir yere o sıcakta gitmek mümkün değil. Motosiklet o yüzden en kötü bir elektrikli bisiklet şart diyebilirim. Son maddelerimize geçtik şimdi. Son iyi maddemizdeyiz, evet. Evet, son iyi ve kötüsü kaldı. Evet. İyi madde şu, çevredeki herkesle tanışık olmak. Ne doğuruyor bize? Selimiye'nin ya da çoğu köyün güvenli olduğu anlamına geliyor. Evet, komşularımızla. Aynen, komşuluk var. Yani, alt üstte olduğumuz insanlar dışında çevremizdeki yan arsadaki, işte karşı arsadaki ya da köyün bir ucundaki bile olsa çoğu kişiyle tanışıyoruz. Evet. Herkeste bir selamımız, sabahımız var. İşte malınızı emanet edebiliyorsunuz. Çoluğunuzu çocuğunuzu güvenip bırakabiliyorsunuz. Bir şeye ihtiyacın oluyor, yardım isteyebiliyorsun. Evet, aynen öyle. Bu konuda köy büyük şehirlere göre çok çok güvenli. Çünkü büyük şehirlerde biliyoruz ki insanlar kapı komşusunu bile tanımıyor. Tabii tanımıyorlar, doğru. Yani ikimiz de deneyimledik sonuçta. Köyde doğduk, büyüdük diye, yaşıyoruz diye büyük şehri de bilmiyor değiliz. Şehirde tecrübemiz de var tabii ki. Hem üniversiteden hem de gezdiğimiz, ettiğimiz, gördüğümüz kadarıyla. Evet, çok gerçekten insan kapısındaki komşu, yani karşı komşusunu bile tanımıyor. O yüzden biz burada çok çok şanslıyız. Herkes tanıdık, güvenilir, hırsızlık vakaları şöyle vuralım şöyle şeylere falan çok 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 az. Çünkü çok fazla kötü niyetli insanlar gelmiyor Allah'tan. Gelmiyor. Geleni de zaten köylü tanıyor. Evet. Yani hemen birkaç gün içinde muhabbet döner. Biri geziyor, biri ediyor. Evet, aynen. İşte çok çabuk yayılıyor dediğimiz gibi muhabbet. O yüzden güvenli ve komşuluk şimdilik yerinde. İnşallah da hiç bozulmaz diye bozulmaz. temenni ediyoruz. Son maddemize geldik. İlk sen kötüyü seçmişsin. Ben biraz daha en çok kadın olduğu için yumuşatıyorum diye. En çok yakındığın şeyler sana denk geldi. Elektrik, su, internet, telekomünikasyon ve kanalizasyon sıkıntıları tabii ki de. Burası bir köy olduğu için ve elektrik hatları çok sağlam olmadığı için ilk yağmurda, rüzgarda, fırtınada hemen elektrikler kesilir. Evet. Yani kış aylarında biz kaç kere, yani günde gerçekten kaç kere yaşıyoruz bilmiyorum. Yağmurlu bir havada
Biz film seyredemedik daha yani. Dizi seyredemedik. Hani Aynen. olur İlla ya. bir yarıda bölünüyor zaten. Hep bir hayalimiz vardı. İşte koltuğa geçeriz yağmurlu havada, işte film günü yaparız yağmurlu bir günde. O hiç olmadı. Hep bir elektrik kesintisi oluyor ya da sinirleniyoruz falan. O moda Evet. hiç giremiyoruz. Elektrik gitmese internet gidiyor zaten. Zaten tabii elektrik gelse internetin şarj etmiş oluyor baz istasyonunun. Çünkü hepsi taşıma olduğu için jeneratörle vesaire çalışıyor zaten. İnternet olmuyor. Zaten telefonla izlesen telefon çekmiyor. Tabii telefon şirketlerinin o baz istasyonunun da şarjı bitiyor bu sefer elektrik Aynen gidince. öyle. Hepsi yani aynı anda kesiliyor. Aynı anda kesiliyor. Tamamıyla. Su da ona elektriğe bağlı bu Tabii, arada. evet. Şebeke sistemi olmadığı için burada herkes Böyle kuyudan su sıralama çekiyor. gidiyor yani o silsile. Aynen. Kuyudan su basmayınca elektrik pompa o işte geç gidiyor. Evet. Yani lavaboya girdiğiniz zaman elinizi Aynen, yıkayacak lavabo su yok. bulamazsınız elektrik yoksa. Özellikle yazın gittiği zaman insanlar kuyudan kovayla tuvalete su götürüyor yani. Böyle durumlar var. Bir de kanalizasyon tabii ki Aynen. çoğu köyde olmadığı gibi kasabalarda da kanalizasyon maalesef yok. Maalesef öyle bir sıkıntımız var. Bizim seçtiklerimiz şimdilik bu kadardı. Ama bence bunun devamı gelir. Ya sizin bildiğiniz varsa tabii ki de eksi ve Yorumlara artı belirtelim yönleri onu. deneyimlemiş olan, duymuş olan ya da merak ettikleriniz varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan da bir yine toparlarız. Belki ikinci parti çekeriz. Belki ikinci, üçüncü, belki buraya yerleşmek isteğiniz vardır içinizde. Onun size Yardımcı yardımcı olmaya olur. da çalışırız yine. Evet. Çünkü sonradan yerleşmediğimiz için belki de bu konuda bir sürü bilgimizin olduğunu da düşünüyorum ben. Evet. Yıllardan beri zaten bir köyün içerisindeyiz. Sen Selimiye'desin, işte ben Söğüt'teyim. Herkese yardımcı olmaya çalışırız. Ama şimdi geçen yaptığımız likörü deneyelim. Evet. O da burada. Geçenlerde likör yapmıştık. Üzerinden bir 15 gün geçti sanırım. Aynen 15 gün falan oldu. 15-20 gün arası oldu. Bu, deneyeceğimizi de söylemiştik. Bu videomuza dedik. Arkasında böyle güzel bir sohbet ettik. Likörümüzü de Likörümüzün deneyelim. de bir tadına bakalım dedik. Sen Uzun- portakallıyı mı denemek uzun- istiyorsun önce? Aynen deneyeyim. Tamam hadi bakalım. Sırayla deneyelim. Bu arada kokusu mükemmel. Parfüm gibi kokuyor. Yoğun bir turunç yani portakal kokusu var. Çok güzel ya. Nasıl bir tat mesela? Neye benziyor? Neye benziyor? İçindeki vodka tadı geliyor bu arada. Hı hı. Bence biraz suyu az olmuş. Alkolü fazla ama aroması güzel. İlk denemeye göre bence çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Sen de dene bunu. Uzi senin içebileceğin bir şey değil bu. Kokusunu alıyor, o da denemek istiyor. Şu an ben koklayınca böyle viski gibi kokuyormuş gibi geldi Aynen bana viskiye yakın, açıkçası. evet. Tadı viskiye yakın olmuş. Doğru. Viski sevmem ben. Ben severim. Deniyorum hadi bakalım. Hem yumuşak hem sert gibi Evet. bir şey bu. İlk işte yumuşak gibi geliyor ama sonradan bir sertliğini hissediyorsun. Evet, işte viski gibi aslında. Viski Viskide gibi. de böyle sanki içerken güzel olacakmış gibi oluyor. Sonradan böyle yakıyor beni. Ona benziyor. Bunu shot mı atmamız lazım? Yok, kimisi çatırtıyor, kimisi içiyor. Bu daha iyi kokuyor. Hadi ya. Evet, baksana. Bu neye benziyor? Şarap? Bu şey ya, Şarap. lisedeki kızların parfümüne benziyor. Hangi kızdı? Yani sıkıyorlar yani şekerli mekerli. Yanınızdan geçer falan böyle. Bayıldım ya. Nasıl? Bu çok güzel olmuş ya. Gerçekten mi? Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum ya. Keşke bulabilseniz de yapsanız. Oo. Mükemmel değil mi? Bu ne? Portakal benim için bitti şu an. Oha. Likör bu bence ya. Çok güzel. Rengi de çok güzel bu O arada. zaman bu sert olmuş bizim. Az alkollü daha iyi olmuş. Onu ben de güzel içeceğim ya. birazcık. Gerçekten çok güzel olmuş. Vallahi bayıldım gerçekten hani şey böyle hani videolarda överler ya kendilerini. Bu şaka değil, çok güzel. kandırmalık falan. Bak şunun için aynı şeyi söyleyemem. O Sert biraz dediğim viski gibi. olmuş Evet. o. Bu sert ama tam böyle kahvenin yanına, Türk kahvesinin yanına falan yap iç yani. Bu erkeklere özel olmuş. Bu hanımefendilere özel olmuş. Aynen. Evime gelen kadın misafirlerimize bundan, erkeklere de bundan ikram edeceğiz o zaman. Bu videoyu beğenen herkese ikram edeceğim.
Yaparız. Buyurun bekleriz. Bizde kökü çok yani yaparız. Ama bitiyor Seneye- artık seneye. Bir de çok beğeni oluyormuş. Biz damacanalara yapıyormuşuz bunu. Vallahi beğenirlerse yaparız. Yaparız. Niye yapalım? Gerçekten yaparız. Çok güzel ya. Ama bunu acaba seyreltsek mi yani? Olabilir, onu seyreltebiliriz. Nasıl yapacağız? Su ekleyeceğiz. o Bunu zaman. istersen şey yapabiliriz. Üzerine yaban mersini de ekleyebiliriz. Ya bildiğiniz gibi değil yani. Güzel. Şimdi bir renge baksanıza zaten. Aynen. Ya böyle bir renk var mı ya? Direkt rengini vermiş valla. Bizim için Ege'de yaşamanın artı ve eksi yönleri bu şekildeydi. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadardı. Bence Dediğimiz part 2-3 gibi gelecek bunda bence. beğenirseniz part 2'yi, 3'ü de çekeriz. Sizler de yorumlarda belirtirseniz çekmemizi istediğiniz bir şey varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa seve seve yanıtlarız. Çok teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza destek vermek isterseniz abone olup like atmayı ve Yorum sevdiklerinizle yapmayı de unutmayın. paylaşırsanız tabii ki de İnşallah. bizim için daha iyi olur. Daha çok kitleye ulaşabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.